Hello and welcome to the Animation Industry Podcast. My name is Terry, and one of my goals with this podcast is to bring on more international voices to share how people make it in the industry in different parts of the world. I'm really pumped about this chat because it is the first time I've ever done anything like this on the show before. I'm interviewing a Turkish stop-motion animator named Özgecan Özdemir, or John, but what's unique about this chat is that John does not speak any English whatsoever, and I don't speak any Turkish whatsoever, so we actually have a wonderful translator named Merve Çader, a set designer currently working at Leica Studios, who translates back and forth from English to Turkish for us. It's a really interesting chat, so I hope you enjoy it. Now, a little bit more about John. He is a completely self-taught stop-motion animator who works out of his home studio in Turkey. Throughout his career, he's worked on many commercial productions, but perhaps the most interesting thing is that a few years ago, he cracked the YouTube algorithm and racked up almost 4.5 billion, yes, billion views with his short, funny stop-motion animations for kids produced entirely from his home studio. In this chat, he shares the entire journey, plus his philosophy for pursuing art as a career and what he's currently working on. But first, this episode is sponsored by Hue, makers of colorful plug-and-play cameras for learning, work, and play. Originally designed for teachers, Hue cameras can also be used for creative activities such as capturing hand-drawn pencil tests and shooting behind-the-scenes footage, time-lapse videos, and stop-motion animation, of course. The cameras have flexible, posable necks, manual focus controls, and they're compatible with Dragon Frame, OBS, Twitch, Zoom, and many other camera apps. Visit huehd.com to learn more and follow @Hue Cameras on social media for news, fun, and giveaways, and get 10% off any Hue product purchase from huehd.com with the code 10TerryAIP. That is 10TERRYAIP. And now, without further ado, let's jump into the chat. Okay, hi Merve and John. How are you doing? Thank you so much for coming on the chat. Hoş geldiniz, nasılsınız diye soruyor. Çok teşekkür ederim. Benimle bu konuşmayı yapması beni gerçekten onurlandırdı. Ben onu zaten senelerdir takip ediyorum. Thank you so much. I'm honored to be here, and I've been following your work for a long time. Oh wow, thank you. I love that. First of all, this is super interesting to me because we have somebody translating into Turkish back into English. Bu benim için çok ilginç çünkü şimdi birisi Türkçe'ye ve İngilizce'ye arada çeviri yapıyor. And we're going to talk about stop motion. Ve stop motion hakkında konuşacağız. So, thank you so much for coming on. So I'm wondering, John, I have so many questions about what the industry is like in your career, but maybe where did things start for you? How did you get involved in stop motion in Turkey? Stop motion'a nasıl başladın? Türkiye'de nasıl böyle bir şey başladı senin için? 94 yılında Shaggy'nin Levi's reklamı vardı. Hatırlar mısınız? In 1994, Shaggy had a commercial US Levi's commercial. Do you remember it? I don't know. I don't know. I don't think so. I was only 6 years old at the time. Ben 6 yaşındaydım o zaman diye. O reklam filmini gördükten sonra bu işi yapmam çok güzel olur diye düşündüm. When I saw that commercial, I just thought that this would be so awesome if I can do this. Wow. Ben 4 yaşında model yapmaya başlamıştım. Oyun hamurlarından model yapıyordum. When I was 4 years old, I was sculpting with Play-Dohs. Ve o reklam filmini görünce de bunu mesleğe çevirebilirim diye düşündüm. When I saw that commercial, I thought I can turn this into a job, like an occupation. Wow. Okay. I think that's amazing, and that's your inspiration came from so young. How did you end up going from playing with Play-Doh as a kid to your first job to actually get paid to do this? Bu ilhamı çok genç yaşta almışsın diyor. Bu reklam filmini görüp ve işte bu Play-Doh hamurlarla oynama aşamasından ilk para kazanılacağın işe geçme sürecin nasıl oldu diye soruyor.
Ben ilkokuldayken okul arkadaşlarıma model yapıp satıyordum. Yani ben zaten 9-10 yaşında para kazanıyordum. When I was in primary school, I was sculpting some models and selling those to my friends, and I was making money when I was like 9 years old. What? That's it. I love that. But I think that's incredible. But I'm also curious Harika. about how did you get involved in commercial work? Because I know you've done quite a few commercials back in the day, like Danone and stuff like that. So how did you convince companies to get you to do claymation animation for them? Daha önce reklamlar çektiğini biliyorum diyor. Nasıl şirketlere ulaşıp nasıl onları ikna ettin ve nasıl bu işi yapmaya başladın diyorsun. Ben demo yapardım ve o demoyu tanıdıklar vasıtasıyla onlara gösterirdim. I was filming some demo clips and I would send those to companies through some people that I knew. So I wasn't like waiting for work to come, and I was just kind of sending them. Did you Girişimci go? biriyim ben. I'm a little bit of an interesting guy. Did you go to school for animation, or was this, you're just a young guy and super passionate about animation and doing this on your own? Animasyon okuluna gittin mi yoksa bu işe çok tutkuyla bağlı olup kendin mi keşfettin? Kendi başıma öğrendim. I learned by myself. Wow, that's incredible. When you were doing it by yourself, how much opportunity was there where you live for animation? And was there a lot of people doing stop motion, or was it just kind of you were doing this because you saw the commercial and had this dream? Peki bunu öğrenme sürecinde yani ne gibi kaynaklar vardı ulaşabileceğin? Daha başka böyle stop motion yapanlar falan var mıydı, yoksa hani nasıl öğrendin, nasıl geliştirdin? Artman'ın Wallace and Gromit filmini izlemiştim. Oscar alan kısa filmini izlemiştim. O beni çok etkilemiş. I watched Aardman's short film Wallace and Gromit, the one that won an Oscar, and I was really impressed by it. Amazing. So was there a lot of opportunity in animation where you lived? Because I'm wondering how big the industry is there. Yani büyürken işte Türkiye'de mesela hani bu alanda, stop motion ve animasyon alanında fırsatlar var mıydı? Hayır yoktu. Yani Not so much. yeni televizyon kanalları açılıyordu ve benim dönemimde MTV izliyorduk sürekli. Just the new TV channels were just getting established. We used to watch MTV when I was young. Yeah, wow. I think that's incredible. And since since the demo reel and getting a couple of commercial gigs, have you been full-time stop motion ever since? O ilk demoları gönderip reklam filmleri çekmeye başladığından bu yana full time bu işi mi yapıyorsun? Evet. Yoksa başka? Yes. Wow. I think that's amazing. And Harika. you made this yourself, basically, it sounds like. Ve kulağa öyle geliyor ki bunu kendi başına yapmışsın. Çok zordu. Yani hala çok zor. I'm still having. So bu beni asosyal biri yaptı. Yani sürekli tek bir odada yaşamak, üretmek, o yüzden insanlarla iletişim kurabilmek benim için çok zor. It made me kind of antisocial a little bit because I'm in just this one room by myself, and like it's kind of isolated, and it's giving me I'm having hard time like communicating with other people. Fair. I mean, that's understandable. So okay. So maybe give me some highlights of your career over the years, because I've watched you've got a ton of videos out there, and I feel like I've watched everything, but maybe give me some highlights from your career where you established yourself and some stability. Kariyerinle ilgili yani basamaklardan biraz bahsetmeni istiyor. Yani bir sürü videolarını izlemiş internette ve hani çalıştığın yerler, daha önce yaptığın işlerle ilgili biraz anlatmanı istiyor. Sanıyorum
22 yaşındaydım. And I Çalıştığım was 22 years şirkete, old. çalıştığım şirkete bir animatör çağırdım. The company that he was working at, he called for an animator. Ne şirketinde çalışıyordu? Grap'ın reklam ajansı. He was working for a agency for ad agency, like Yeah. for Grap, the film commercial. yani reklam ajansı. Ne denir? Basım, grafik reklam ajansı. Buradaki gibi duvarlara karakterlerimi dizmiştim. I hung on the wall my characters just like I have here at that ad agency that I was working at. Ve o çocuğa, animatöre karakterlerimi gösterdim ve bunları oynatır mısın dedim. Beraber para kazanabiliriz. And I showed that animator guy that we hired my characters, and I asked him if he could animate those, and we could make some money. Oh, wow. O da dedi, sizin şirketiniz benim paramı karşılayamaz. He said, and the animator guy responded that your company won't be able to pay me enough to do that. Ben de patrona şunu söyledim. Bugün senden kameranı istiyorum. And I told my boss, can I just have your camera today? O kamerasını yeni almıştı ve iyi bir teknolojiydi. Yani çok pahalı bir kameraydı. Bana ne yapacağımı sordu. He just bought a camera, and it was like an expensive, good camera. And he asked me, what am I going to do with that? Ben de ona şirkette sabahlayacağımı ve bir animasyon yapmayı deneyeceğimi söyledim. And I told him that I'm gonna stay at the office late, and I'm gonna try to make an animation. Ve yapamazsam işi bırakacağımı söyledim. And I told him that I'm gonna quit if I cannot do it. Çünkü ben şuna inanıyorum. İnsanın hayatında her zaman iki yol olmalı. Çok keskin bir iki yol. Because I believe that in people's life there should be always like two paths, and it should be like very sharp two paths. Başaramasaydım sadece model yapmaya devam edecektim. If I couldn't make it, I would just continue making like little models. O gün bilgisayar kullanmadan sadece kameranın düğmesine basarak bir animasyon yaptım. That day I made an animation just using the camera without the computer, just using the shutter. Ve ne çektiğimi bilmiyordum. And I didn't know what I was doing, what I was filming. Sabah gelen arkadaşa bu animasyonu montajlamasını istedim. And then my colleague arrived in the morning, I asked him to edit the footage. Korkudan monitöre bakamıyordum çünkü kariyerim söz konusuydu. I couldn't even look at the computer screen because my career was on the line. Adamın güldüğünü gördüm. Kahkaha Evet. atıyordu. And I saw him laughing. He was like having a laugh. O zaman tamam dedim. Yani ben bu işi başardım ve her şeyimi ortaya koydum. Then I said, okay, I can do this. Yani ben buna inanıyorum. Bir şeyler için kendimizi zorlayabiliriz ama bazı yollar vardır. Yani ya olur ya olmaz. I believe that like we can like push ourselves, but like it's like there's sometimes like it either works or it doesn't. I think that's a really interesting story. I'm wondering, I'm thinking, what gave you the confidence to pursue this when you were kind of doing it by yourself, and it doesn't sound like you had much support either. Peki nasıl cesaretin oldu? Yani pek başta pek destek alamamış gibi görünüyorsun. Hani nasıl bunu yapabilmek için cesaretin oldu? Türkiye zor bir yer. Yani eskiden daha zor bir yerdi. Sen de biliyorsun Merve. Yani it's tough in Turkey. It was tougher before. You either succeed or you can't. Yeah. I can imagine, especially if you're carving your own way. So, are you still with that same agency?
after all Do you these years? sorry, I'm translating from English to English. Hala aynı reklam ajansıyla çalışıyor musun diye soruyor. Hayır. Yaklaşık 2015 yılından beri evde küçük bir kedi var, özür dilerim. I have a little cat at home, sorry. I have one also, by the way. Bende de var 2015 bir tane. yılından beri bağımsız çalışıyorum. Since 2015, I'm working independently. Wow, that's incredible. Independently. So what does independently mean exactly? Bağımsız tam olarak ne demek diye soruyor. TRT Çocuk kanalı vardı. Yaklaşık 6 yıl boyunca çalıştığım bir dönemim oldu. There's so it's the national broadcaster of Turkey, kind of like PBS of Turkey, I guess. It's called TRT, and they have like a kids channel, TRT Kids. He worked with them for like 6 years. Oh, wow. Making the kids animations. Çocuk animasyonları mı yapıyordun? Tam ne yapıyordun diye soruyor. Evet. Televizyon için diziler yapıyordum. I was filming shows for the TV channel. Nice. Can I ask you about? Oh, sorry. Bir dakika, kediye hemen süt verebilir miyim? Dur göstereyim. Sorry, can I just feed the cat? Oh my goodness, a little kitten. Just, I was wondering what was meowing. Yeah, I have one too. She's meowing. Oh my God, There's so many everybody's meows. cats are meowing on this. They're translating as well. Yeah. They're talking to each other. Oh my goodness. How is this? I guess we're taking a short little break as he takes the cat out. How is the translating going for you? It's going good, I think. Yeah. It's interesting. Yeah, for sure. Well, super thank you for doing this. Geldi. Yeah, of course. Yeah. Kay's back. Annesi bırakmış ve onu ben beslemek zorundayım. His friend left the cat for him. He needs to feed the cat. That's all right. Taking care of. How does it feel to be, you said you were, kind of antisocial before, but how else does it feel to be doing stop motion? It sounds like you put a lot of effort into making this career happen, and you're making it happen. How does this feel overall? Ya antisosyal hissettiğinden bahsettin ama diyor mesela tam olarak yani bunu kendi yapıyor olmak sana ne hissettiriyor diye soruyor. Bir ekip kurma hayalim vardı yıllarca. Birçok insanla bunu denedim. I have been dreaming of gathering a team for years, and I tried it with a couple of people. Ama şunu bilmiyordum. İnsanların hep iki hayatı varmış. Yani bir iş, bir de sosyal hayatı. Benim sadece işti. But I didn't know that people have two sides to their life, like their work life and then their social life. But for me, it was just work. I didn't have a social life. Bu yüzden ihanete uğramış bir sevgili gibi hissediyordum kendimi. That's why I was feeling like I was like a betrayed lover when they were like, I guess the people he was working with were trying to balance their work life and social life. I see. Sonra şeye karar verdim. Her şeyi tek başıma yapabileceğim şekle nasıl getiririm diye bir plan yaptım. Then I start questioning like how can I make things so that I can do everything by myself. I made a plan for that. Wow, that's quite intense. So what does your average day look like? Are you working the entire day if you don't really split your social and work life? Peki bir günün nasıl geçiyor diye soruyor. Yani mesela sosyal ve yani iş olarak ayırmıyorsan hani bir gün içinde neler yapıyorsun diye soruyor. Bazı insanlar sadece işten anlar ve bazı insanlar da yaşamayı becerir. Yani ben yaşamayı beceremeyen insanlardandım. Yani mesela çok para kazansam da bu parayı nasıl kullanacağımı bilemem. Yani nereye gideceğimi, nasıl eğlenileceğini bilmem. Sanıyorum bütün günüm böyle geçiyor. Yani bir problemim var ve onu nasıl çözeceğim? Bunu düşünerek geçiyor.
he says some people can figure out like what can they do during the day, but like for me it's like it's more about like figuring out a problem all day. Ama biraz şeyden de yani bir günlük hani mesela o gün içinde yani hani mesela sabah kalktın hani ne yapıyorsun mesela standart bir günde? Sabah kalkıyorum ve üst kata çıkıyorum, buraya atölyeye çıkıyorum. I Sonra wake up. uyumak için aşağı iniyorum. I wake up in the morning. I come upstairs to my studio, and then I go back downstairs when I need to sleep. Amazing. So, okay. I'm wondering, let's talk a little bit more about, some of the projects you worked on, because one that I'm super interested in is, the YouTube stuff that you've done where I feel like everybody has seen these because they have billions of views. How did you get involved in that? And how did you figure out how to make things super entertaining for kids, I guess? Biraz da yaptığın işlerden konuşalım diyor. Bu YouTube'da paylaştığın ve milyonlarca görüntü alan işleri nasıl yaptığını ve hani bu fikirlerini nasıl ürettiğini soruyor. TRT Çocuk'la çalışırken senarist kadın benden bir detay istedi. When I was working for that national broadcaster, the scriptwriter lady asked me for ne istedi demiştin? Bunların nasıl yapıldığını görmek istedi. Ah, Yani the scriptwriter woman wanted to see how he does this stuff. Hı-hı. İşi bıraktıktan sonra birisi bana mail attı. Yani ben denemeler yapıyordum. Elimle elastik bir şekilde onlara şekil veriyordum videolarıma. I was experimenting some stuff with my hand, and I was like kind of playing with things like how they stretch. And then after I quitted that job, I got an email. Neden YouTube'a bunları satmadığımı sordu. The lady asked why don't I sell this stuff to YouTube? YouTube'dan para kazanıldığını bilmiyordum. I didn't know you can make money over YouTube. Ve telif problemi olacağını düşünüyordum. Bilindik karakterlerin yapmayı. I also was thinking that because I was using like known characters, I was worried about the copyrights. O da böyle bir problemin olmadığını söyledi. She said that wouldn't be a problem. Bu işin çıkış noktası şuydu Terry. Ben çocuklarla dalga geçecektim. This is how I started, Terry. I wanted to make fun of kids. Hey, bakın, ben ne kadar kolay yapıyorum ve siz bu kadar kolay yapamayacaksınız. Çünkü onlar stop motion'un ne olduğunu bilmiyordu. Yani akan bir görüntü zannediyorlardı. I was making it like really, it was very easy for me, and they didn't know how I was making it. Ve bir anda dünyada çok popüler oldu. And then suddenly it became very popular. Wow. Ben şöyle düşündüm. Beni taklit etmeyi deneyecekler ama benim 1 ya da 2 yılım var diye düşündüm. I thought that some people might try to copy what I'm doing, but I figured out I have like either 1 or 2 years. Çünkü ayda $50,000 falan kazanıyordum. Because I was making like $50,000 a month. Ve 6. 7. ayda Asyalılar beni taklit etmeye başladı. Ben şok oldum. And then on my 6th and 7th month, some people started copying what I was doing, and I was shocked. Surprised. Yani o zaman şeyle yüzleştim. Yani herkes para için her şeyi yapabilir. Yani her şeyi öğrenebilir. Bunu çok net anladım. That was the moment I learned that everybody can learn anything for money. If there's money, sanıyorum is an outcome. Herhalde bir yüzlerce insana bu işi öğrenmesi için vesile oldum. I feel like
I helped hundreds of people to learn it. Like to find inspiration to learn this. Yes. Yeah. Bu benim en büyük başarım. That's İşimde. my biggest success. Wow. Thank you for sharing. It's super Paylaştığınız interesting to me. teşekkürler. I've Çok watched ilginç. every single one of those videos, and I had no clue it was. Are you saying it was just done by one person, you? Bu videoların neredeyse hepsini izledim diyor ve bunların hepsini sadece sen mi yaptın tek başına diyor. Evet. That's incredible. İnanılmaz. The amount of frames Çok fazla kare var. you've taken. Sanıyorum bugüne kadar 2000-3000 dakika animasyon yaptım. I'm guessing up to until today I made 2000-3000 dakika. I made 2000 to 3000 minutes of animation. I think you win the Guinness World Record for Gözlerimi stop kapatıp motion. You must. animasyon yapabilirim. Guinness Rekorlar kitabına girmiş olabilirsin diyor. And then he was talking about he can animate with his eyes closed. Yeah, I can imagine. So yeah, I have so many more questions. You know, I also want to be cognizant of your There's time. actually a video. I've seen I don't know if you've seen. I think it's on YouTube. There's a video of him. He's animating with his eyes closed. Actually. Oh my! haven't seen that one. I'm gonna have to look it up. Şeyden you bahsettim. You can Gözlerini animate it in kapatıp sleep yaptığım now. video var ya. Uykunda da animasyon yapabilirsin herhalde o zaman diye. I'm wondering. You know, you don't use rigs very much or often at all. So you must have so many tricks to make things happen. Which what are your best tricks on not using rigs to make characters jump and walk and do stuff like that? Bu animasyon yaparken rig kullanmıyorsun galiba. O da diyor ki nasıl karakterleri böyle hani zıplama hareketleri yaparken veya farklı şeylerde yani rig kullanmadan nasıl yapıyorsun bu böyle yani ipucu veya sırların var mı hani nasıl yöntemler kullandığıyla ilgili? Bir şeyi defalarca yaptığında pratik olmayı öğreniyorsun. Yani o an bana en yakın şeyi nasıl kullanabilirim bunu düşünebiliyorum. Yani bu bir kürdan ya da bir iğne olabiliyor. When you do something for too many times, you come up with ideas like kind of, I guess, at that moment, like when I'm doing something and I need like some sort of movement, and then I just look around and like I just figure it out somehow. Like it could be toothpick, it could be a needle, it could be whatever at that moment. Interesting. Yeah, I mean, I'd love to know more about. Bir şey eklemek istiyorum Terry. You want to add something? MacGyver diye bir dizi vardı, hatırlar mısın? Do you remember the TV show MacGyver? MacGyver? Yes. Evet. Ben onu izleyerek büyüdüm ve Watching hep düşündüm. Beni bir yere kapatsalar ne yapabilirim ya da anlatabiliyor muyum? Hani I was always thinking, nasıl kullanabilirim? Kafamı hep böyle çalıştırdım. When I was watching, I was just thinking like if they like lock me in a room, how could I like use things to like make things happen? Wow. That's how my mind works. Your brain is always thinking about animation. I'm wondering, what is a life goal or a success you want to achieve with your career? Kariyerinde yani hayattaki amacın veya başarmak istediğin bir goal yani amaç ne? Netflix. Manifesting. Okay, so you just pointed at a sign you made on your wall that says Netflix. Is this something, you want a Netflix show? Like, would it be something similar to what you did with YouTube? YouTube'da yaptığına benzer bir şey mi diyor? Mağara adamlarıyla ilgili bir şey yapacağım. Trup Van Orman. Doğru mu söylüyorum adamın adını? Galiba. Van Orman. Bu Angry Birds 2'nin yönetmeni. The director of Angry Birds 2, Trup Van Orman.
I think he's interested in something with the caveman stuff that he was doing. I was going to ask you about the cavemen. Mağara adamlarını soracaktım sana. O mağara adamlarıyla ilgili bir senaryo yazacak. He's gonna write a script for those caveman Nice. characters. Because I was... Oh, Netflix'e sunacağız. Bir kez daha söyleyebilir misin? Duyamadım. Sanıyorum Netflix'e sunacağız projeyi. We're gonna take that project to Netflix. Yeah. We're planning to do that. would you work with a team again, or would you do everything yourself? Gene tek başına mı yapacaksın yoksa bir takım mı kuracaksın böyle bir şey için? Takım kurmaya çalışacağım ama Gonna try. eğer olmazsa uzaktan Green Box'ta mavi fonda insanlardan animasyon isteyebilirim belki. I'm gonna try to make a team, form a team this time, but if it doesn't work, I might ask people to film stuff like with green screen, and then Yeah. we can maybe. Benim hayatım boyunca lokasyon problemim oldu. Çünkü kalabalıkta yaşayamıyordum. Şimdi de yaşadığım yer kasaba gibi bir yer. I always had issues with like my location because I don't like living in crowded areas. The place I'm living currently at is like a small town, like a village kind of place. Yeah. Yani bu yüzden kolay ekip kuramıyorum. That's why I cannot form a team easily. Yeah. That makes sense. It's very interesting. I'm wondering, how did the director of Angry Birds find out about your work and get in touch with you? Peki bu Angry Birds'ün yönetmeni seni nasıl buldu ve nasıl iletişime geçti? O benim arkadaşımmış Facebook'ta 11 yıldır. We have been friends on Facebook for 11 years. I was going to say, because it's your contact information is very difficult to find. That's why I messaged you on Instagram. İletişim adresini bulmak çok zor diyor. O yüzden Instagram'dan yazdım sana diyor. Bu adama bir mesaj yolladım. Dedim ki seni etkilersem bana bütün kapılar açılacak mı? I sent that guy a message. I asked him like if I can impress you, would that open a lot of doors for me? Wow. O da bana güldü ve ben ona biraz yapmak istediğim şeylerden bahsettim. Then he Ve laughed etkilendi. and then I told him about the things I want to do, and like I think he was impressed. Wow, that's you just have so much confidence. I love it. Çok özgüvenin var, harika bir şey bu diyor. Çünkü bir ailem var, bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Because I have a family to take care of. That makes sense. Okay, a question about social media. So you found success on YouTube, and unfortunately, YouTube demonetized kids things and also views, etc. changed. Now I see that you're posting more on Instagram with your caveman stuff. What about things like TikTok? Sorry, this is a longer question. You can animate so much, and you could just dominate social media with just posting all the time, like TikTok, for instance, where you can get monetized for views. That's what I'm saying also. So, You've had this conversation with him already. Yeah. Well, now he's got an answer. Soruyor. Şimdi daha önce YouTube'da böyle bir başarı yakaladım diyor. Fakat artık YouTube'da böyle çocuklarla ilgili içerikler demonetize oluyor veya işte hani yapılamıyor, eskisi kadar kolay paylaşılamıyor diyor. Ve şimdi Instagram'da paylaşmaya başladın videoları diyor ve gene hani başarılı gidiyorsun diyor. Başka platformlarda denemeyi düşünüyor musun? TikTok falan gibi diyor. Çünkü çok fazla animasyon üretiyorsun. Yani bu kadar fazla iş ürettiğin için aslında çok fazla şey paylaşabilir. Hani gene böyle bir başarı yakalayabilirsin. Böyle planların var mı diyor sosyal medya üzerinden. Sosyal medyadan para kazanabileceğimi pek düşünmüyorum. Sadece Instagram'a bu videoları yüklememin sebebi senin gibi, Terry gibi insanların saygısını kazanmak. Çünkü sizler beni tanımıyordunuz. I don't know if I can make money over social media, but my goal of the reason I post stuff on Instagram is so that I can get in contact with people like you and Terry,
For example, you didn't know me before, but now that we could network, we can Yeah. get in touch. Well, I would say I knew of you, but I didn't, because of Instagram, we connected through there. But I know a couple of animators who are making their income basically off of TikTok, because if you hit a certain amount of views, you get paid basically. So there is opportunity. Ben aslında önceden de seni gıyabında tanıyordum ama hani yüz yüze görüşmemiştik diyor. Ve TikTok üzerinden para kazanan birçok animatör biliyorum diyor. O alanlarda da para yapmak mümkün aslında diyor. Sosyal medya üzerinden. Ne kadar büyük paradan bahsediyoruz ama? How much are we talking about? I can't say off the top of my head, but I know that these people are doing quite well. Ama o insanların yani Mind you, they have sağladığını biliyorum. millions of followers and views. Sana bir So şey söylemek istiyorum. Milyonlarca takipçileri vardı. Animatörlerle for another time. Different onlara bir soru sordum. Eviniz var mı? Kime hangi Animatörlere, tanıştığım animatörlere. I asked the animators that I know a question. Do you have a house? Yeah. Çoğunun kendisine ait bir evi yoktu. Most of them don't have their own. They don't own a house. Benim amacım hep kendimi güvene almaktı. My goal was usually just like kind of be stable. Çünkü sanat güvendeyken ortaya daha rahat konulur. Because you can make art when you feel secure, I guess, like when you have that kind of security. Sanıyorum insanların birinci planı para kazanmak değil. But I feel like people's first goal, initial goal is not to make money. Ve yani o kadar yetenekli insanlar ki, ama bir tanesi annesiyle beraber yaşıyordu ve yaklaşık 45 yaşındaydı. And these are like such talented people. One of them was living with his mom, even though he was 45 years old. Ben hep düşünmüştüm, bu işle uğraşan herkes çok para kazanıyor diye düşünüyordum. I always thought that people who do this kind of work makes a lot of money. Ama yani o yüzden ben ne iş yaparsam yapayım, ne kadar para kazanabileceğimi planlarım. Yani derim ki bu işi yaparsam 2 yıl kendi istediklerimi yapabilirim. Bu işi yaparsam bir süre daha rahat edebilirim. Whenever I'm doing something, I always plan like how can I monetize it, I guess. Like I calculate like if I do this job or this gig, then I can be financially secure for 2 years, and during those 2 years I can do what I want on the side. Do you 100%? Yeah, that makes sense. Do you find most of your work is for clients in Turkey, or do you span internationally a lot of the time? Yaptığın işler genelde Türk müşteriler için mi, yoksa yurt dışına da iş yapıyor musun diyorsun? Türklerle yaklaşık 10 yıldır falan çalışmıyorum. I don't work for Turkish people for the last 10 years. Wow. So how do you find contacts for different countries? And what countries are you working with? Hangi başka ülkelerle çalışıyorsun ve oradaki insanlarla nasıl iletişime geçip yani nasıl iş bağlıyorsun? Google Translate kullanıyorum. İspanya, Amerika, böyle ülkelerle çalıştım. Hatırlamıyorum. Ama tam yani nasıl, yani mesela nasıl buldun oradaki kişiyi? He said he uses Google Translate. But how did I asked. Tam olarak nasıl yani? Ve yapmak istediğim şeylerden bahsederdim. Yani onların iletişim bilgisini nasıl buluyorsun mesela? Seyrediyorum ve benim tarzıma yakınsa onlara mesaj gönderiyorum.
I watch a lot of animation or a lot of stuff, and then if I feel like it's close to what I'm doing, I just email them, send them demos, and like Wow. just start talking with them. And just through Google Translate. Yeah, That's- Google Translate için. That's amazing. Merve gibi melekler sayesinde. Teşekkürler. And also with help with angels like Merve. Yeah, That's me. yeah. Well, that's super nice of you. How do you, maybe this is a technical question. How do you price yourself when you're dealing with totally different currencies and countries? You might deal with somebody in America who can pay you a lot more, and then deal with somebody in, I don't know, I heard you say Espanol, so maybe, Mexico or Spain, where they pay you less. How do you figure out how much you're even getting paid? Bu teknik bir soru olacak belki ama diyor farklı ülkelerden kişilerle çalışırken yani ne kadar bir bütçe isteyeceğini nasıl belirliyorsun çünkü mesela Amerika'da bir yerine iş yaparken oradan alabileceğin para mesela İspanya'da, Meksika'da veya başka bir yerdeki bir müşteriden alacağın paradan farklı olacaktır. Yani nasıl o hesaplamasını nasıl yapıyorsun, nasıl fiyat biçiyorsun diye. Yani büyük ülkelerle çalışmaya çalışıyorum genelde. I'm trying to work with like more with bigger countries. Yani ama nasıl mesela ne kadar para biçeceğini nasıl belirliyorsun? Yani nasıl hesaplıyorsun? Bu benim bankadaki kalan paramla alakalı. Yani çok az bir param kaldıysa çok büyük fiyat söyleyemiyorum. Belli bir süreyi kurtarmam gerekiyor. Eğer işte büyük paralarım varsa bankamda o zaman büyük fiyatlar çekebiliyorum. It depends on how much money I have in the bank. Good answer, I guess. So, okay, you mentioned before, how you were talking about, you saw some amazing artists and they happen to live with their parents, for instance. If you could, you have a family to support, etc. If you didn't have to worry about money, what would you be creating? You have all this tons of experience, a lot of creativity, a very distinct style. What is it that you want to create if you didn't have to worry about money? Ailene bakmak istediğinden ve hani işte para finansal olarak hani kendini güvende alma öncelik yaptığını söyledin ama diyor mesela para senin için hiçbir sıkıntı olmasa diyor diyelim ki hani paraya hiç ihtiyacın olmasa ve yani hiç düşünmesen ne yapardın, nasıl işler yapardın diye soruyor. Bunu bilmiyorum. Ama animasyon yapmak istemeyeceğimi biliyorum. But I wouldn't want to animate. If that was the case. Çünkü yani artık bıktım. Yani because I'm tired. So go on vacation. Tatile çık. Is that what you said? Büyük bir şeyi başardıktan sonra bir emeklilik düşünüyorum. If I can score something big, I want to retire. Yeah, amazing. Gerçekten zor bir iş. Yani It's tough. ve artık yaşlandım. 43 And I'm yaşındayım. getting old. I'm Dizlerim 43 years old. Yeah. eskisi kadar kuvvetli değil. My knees are weak. Ve bu mücadeleyi tek başıma sürdürmekten çok sıkıldım. And I'm tired of doing it alone. Şey gibi hissediyorum. Tek başıma dans ediyormuşum gibi. Yani bu partnerle olacak bir dans ama hep tek başıma kendime sarılarak dans ediyorum. I always feel like I'm dancing by myself. This is more like a partner dance, but like I feel like I'm just hugging myself and dancing by myself. Eğer bu işi gerçekten seven insanlarla bir araya gelseydim kendimi cennette hissederdim. I feel like if I met like more people who really likes this, like really has a passion in this, I would feel like I'm in heaven. I would definitely. Ama bunu tek başıma daha fazla sürdürebileceğimi düşünmüyorum. But by myself, I don't know how much more I can. Yeah. I'm wondering, if you had an opportunity to do something that wasn't animation,
would you take it? Like, what has been keeping you doing animation this whole time? Because you originally had the two paths and you were successful in animation, so you took that one. But why have you continued on this path? Peki diyor, seni animasyonda tutan şey ne diyor? Yani 2 tane yol olduğundan bahsetmiştin hep diyor. Yani neden hani bu yolu da devam etmek istedin? En iyi olduğumu göstermem gerekiyor sizlere. Çünkü bu işe yıllarımı verdim ve zaten en iyisi olmak için bu yola çıktım. Bu biraz narşistlik gibi gelecek size ama beni tek motive eden şey bu. I want to show that I've been doing this for so long, for so many years, and I want to prove that I'm really good at it. It may sound a little bit narcissistic, but like that's what motivates me. Amazing. Well, I think your work speaks for itself. I think you're incredible. Bence harika işler yapıyorsun ve işlerin zaten Bana şey gösteriyordu. diyorlar hep, sanatta yarışılmaz diyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Büyük sanatçılar belli bir çizgide sürekli üretebilir. Ama they say, bir dakika hemen çevireyim. They say there's no competition in art, but I think good artists can kind of keep their like a certain quality in their work. Yani ben hep belli bir çizgide durmaya çalışıyorum. I'm trying to achieve that. Evet, yani çok güzel işler yapan insanlar var ve onların işlerine bayılıyorum, Terry gibi. Ama bunu belli bir süre sürdürebilmek benim idealim. Yani hep aynı çizgide devam edebilmek. There are people who are really good at it, like Terry, and my goal is to just, I guess, be able to maintain the quality of my work and succeed. Makes sense. Makes sense. I'm wondering, I've asked a lot of questions. Is there anything that you wanted to share or bring up that we haven't talked about? Ben bir sürü soru sordum ama diyor, senin anlatmak istediğin veya benim sormadığım, senin aklına gelen, konuşmak istediğin bir şey var mı diyorsun? Bir şey paylaşmak istiyorum. Bu çok önemli benim için. Very important for me. Belki bana hak verirsiniz. İnsanların hayatlarını düzenlemeden önce kendilerini tanıması gerekiyor. People, I believe, maybe you'll agree, I believe people should get to know themselves before they start planning their life. Bunun birinci adımı felsefe. First step of this is philosophy. Ben çocukluğumdan beri felsefeyle uğraştım ve bu bana birçok şeyi anlamamda yardımcı oldu. I have always been interested in philosophy since I was a kid, and that helped me figure out so many things. Bazen videolar izliyorum ve başarılı insanlara soru soruyorlar. Sometimes I watch videos, they ask successful people some questions. Ve o da şöyle söylüyor, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. And they always say like hard work, hard work, hard work as an answer. Ben buna inanmıyorum. I don't believe in that. Bizler hayata mutlu olmak için geldik ve bunun yolu felsefeden, kendimizi tanımamızdan geçiyor. We were all born to be happy, and it all starts with understanding philosophy and understanding who we are. Birçok insanın işlerine bakıyorum, bir diğerini kopyalıyor. Sometimes I see some people's work and they're copying other people's work. Bir başkasının başarısını kopyalayamayız. You cannot copy somebody else's success. Hepimiz özel insanlarız ve hepimizin farklı hedefleri olmalı. We are all special, and each one of us need to have unique goals. Kendimle övünebileceğim tek şey kimseyi taklit etmemek. The one thing that I can be really proud of myself is I don't copy anybody or
imitate anybody. Ve bunu ustalara söylemek istiyorum. Belki ustalar da izleyecek bu videoyu. Belki bana hadi oradan diyecekler ama. I want to say this to the people who are like mastered in this career. Maybe they're gonna hear this and they're gonna say like, come on. Lütfen başarının zehrine kapılmayın. Yani bir şeyi yaptıktan sonra, bir şeyi başardıktan sonra başka bir şey deneyin. Just don't get too comfortable in success, and just whenever you achieve something, try something else. Çünkü alkış çok tehlikeli bir şey. Because applause is a dangerous thing. Hep daha fazla alkış duymak istersen o zaman kaybolursun. If you always want to hear more applause, then you're gonna get lost. Beni şu mutlu ediyor. Merve gibi insanlar beni eklediğinde, Terry gibi insanlar benimle tanışmak istediğinde bu benim için yeterli oluyor. What makes me happy is like people like Merve and Terry, when they add me and they wanna like meet or talk to me. That makes me happy. Dün Kanadalı bir müzisyen bana şarkılarını vermek istediğini söyledi ve şok oldum çünkü adam çok yetenekliydi. Yesterday, a Canadian musician wanted to give me his songs, and I was very surprised because he's very talented. Ondan sonra bazen bana mail atıyorlardı büyük ustalar. Hey, neden artık animasyon yapmıyorsun? Animasyonlarını özledik. Yani bu benim için yeterli. Sometimes I receive emails from like people who are kind of like well known in their career, and they ask me like, hey, why are you not like posting some new stuff, making new animations? And that's what satisfies me. Sizleri ailem gibi görüyorum. Yani çok arkadaşlar olmasak da ben bu işle uğraşıyorum. Sizler de bu işle uğraşıyorsunuz ve bir şekilde bir bağ kuruyoruz. I see the stop motion community as my family, like because we're both like doing this thing, and like we both have a passion for it, and we connect in a different level. Ve bu beni gerçekten yalnız hissettirmiyor. That makes me feel less alone. Mesela Merve'den bahsetmek istiyorum. Benden bahsetme. Hayır. Çok ilginç bir şekilde sen birçok insanla iletişime geçiyorsun ve aslında onları motive ediyorsun. Bu harika bir şey. Ve yorucu, senin için yorucu olduğunu da biliyorum. Teşekkürler. He was saying that he admires that I connect with a lot of people and network and talk to people. Yeah, I admire that too. Thank you so much for sharing that. I think everything you said is very important, and I know the value of, understanding who you are before undertaking a career like this. I think 100%, yeah. Anlattıkların için çok teşekkürler diyor. Bahsettiğin şeyi anlıyorum diyor. Hani insanın kendini tanıması önce gerektiğini ve bunun önemini anlayabiliyorum diyor. And I'm very happy to connect. I feel like stop motion has, even years ago before social media, stop motion has always been a very tight community because we're different people. Ve iletişime geçtiğimiz için çok mutluyum. Yani tanıştığımız için çok mutluyum diyor. Stop motion küçük bir nasıl diyeyim yani hani herkesin birbirini tanıdığı küçük bir camia diyor ve bu da hani çok güzel bir şey diyor. Yeah, and I think it's also amazing that you're in Turkey, you're in Portland, I'm in Canada, and we're having a chat. This is just so exciting to me. Bu harika diyor. Sen İzmir'desin, o Portland'da, ben Kanada'da, aynı hep beraber konuşabiliyoruz. Bu müthiş bir şey değil. Yeah, maybe just to wrap things up, because I know I'm cognizant of everybody's time here. Somebody's listening to this and they're not in Turkey, but maybe they're in a country where they don't see a lot of opportunity, and they're finding inspiration from your story. What would you say to them in their pursuit of their career? What would help them along? Ve toparlarsak yani saatimiz de ilerliyor. Fakat kapanış için bir soru sormak istiyorum diyor.
Şu anda bizi belki dinleyen başka ülkelerden insanlar vardır ve bu işi yapmak isteyip de hani fırsat bulamayan, olanaklara sahip olamayan insanlar vardır. Ve senin hikayenden hani yani etkilenebilirler diyor ve onlara tavsiyelerin neler olabilir diyor yani. Sanatla ilgilensinler ve gözlerini geliştirsinler. They should be interested in art and I don't know how to translate this actually. I guess like see more things. I guess so that like I guess you have like a visual library in your mind. Yeah. Makes sense. Like when you watch more stuff, when you see more things. Yeah. Ve bence kimseyi taklit etmesinler. And don't imitate anybody. No. Hani biraz şey anlamında da belki hani mesela Türkiye'de çok fazla hani bu alanda iş yapanlar olanaklar yok ama hani sen yapıyorsun gene de bunu. Hani başka ülkelerde de olanak olmayıp da hani yapamayan hani onları yapması için belki o tarz önerilerim varsa. Önerim o başta anlattığım şeydi. 2 yol vardır. Ya başarırsın ya başaramazsın. Benim söyleyeceğimin bir önemi yok. Onlar bu işi yapmak istiyorsa zaten başaracak. Doğru. What I said at the beginning, like there are only two roads. Like you either do it or you don't do it. Yeah. So if you wanna do it, you'll do it, and whatever I say is not gonna change anything. Makes sense. Is there anything else as we're wrapping up that you want to share, or you as well, Merve? Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı başka diyor kapatırken diyor. Felsefe. Lütfen felsefeyle uğraşsınlar. Merak Philosophy. etsinler. Please, like people should. Ve biraz asosyal olsunlar. People should read more philosophy and be more antisocial. Okay. Yes. Yeah. Well, this has been an absolute pleasure. Thank you so much for coming on. Super appreciate your time. And it's been extremely insightful for me to hear about your career and behind the scenes of your work. Thank you. Geldiğiniz için çok teşekkürler diyor ve bu Ben paylaştıklarınız için teşekkür çok teşekkürler. Sana da çok teşekkür ederim Merve. Yes, thank you. Şey değil. And you as well for translating. This is Of course. super generous of your time to do this. Thank you so much. Yeah. Yorulduğunu Thank you. biliyorum. Yok, sağ ol. So that's a wrap. And if you're listening to this podcast and you want to get in touch with John or check out his work, I'm going to include a link to his Instagram in the description of this chat. And to Merve's as well, because you should also check out her work. She's an amazing artist as well. And thank you so much for listening. That's all for now. Okay, bye. The music for this podcast was composed by Will Farmer and the graphics by Daniel Abensauer. I encourage you to look them up if you enjoyed their work.